Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi yine ajurlu çok güzel bir model tarifi paylaşacağım. Bu model başka bir yerde var mıydı bilmiyorum ama ben böyle bir bluz çalışırken böyle doğaçlama çıkardığım bir örnek oldu. Böyle çok keyifli çalışacağınız bir çalışma oldu. Şöyle modeli de yakından göstermek istiyorum. Trabzan ve zincirlerden oluştuğu için de çok da hızlı büyüyen, çabuk biten de bir çalışma. Şöyle bakın modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz kolay, keyifli bir yapımı var. Örgü bilenler hatta şöyle tuttuğumda modeli rahatlıkla çıkartacaklardır. Hemen örgümüzün arka tarafına da bakalım. Bakın arka kısmı, ters kısmı da bu şekilde görünüyor. Trabzanlar hep aynı yönde örüldüğü için bakın düz kısmı burası. Zincirlerle de geçişimiz var. Model sadece 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Çok keyifli bir örnek. Giysi çalışmalarınızın tamamında kullanabilirsiniz. Ajurlu örneklerde böyle yazlık, mevsim geçişlerinde kullanabileceğiniz, giysi çalışmalarınızda kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek. Bunun dışında bununla runner'lar yapabilirsiniz. Kırlentler, battaniyeler, aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz gerçekten güzel bir örnek oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için koton bir iplik kullanacağım. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler bu modeli istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. İnceliği, kalınlığı hiç fark etmez, içeriği hiç fark etmez. Dilediğiniz iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben burada 3 milim kullanıyorum. Sizler kullanacağınız ipinizin inceliğine, kalınlığına ve örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Şimdi modeli ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. İstediğimiz ölçüden mutlaka bir 20-30 santim fazla olacak şekilde zincirlerimizi çekelim. Artan zincir olursa keserek ya da sökerek çıkartabiliriz. Şimdi burada küçük bir örnek çalışacağım için bu kadar zincir çekmek bizim için yeterli olsun. Şimdi zincirin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyorum. Arkada bulunan şu kesik çizgileri kullanacağım bakın. Tek duran çizgilere batacağım. Tığın diğer tarafında da iki çizgi olmuş olacak. Şimdi tığıma doluyorum. Baştaki 1, 2, 3, 4, 5 zincir bırakıp 6. zincirin kesik çizgisine batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doluyorum. İkisini birlikte. Tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırladım. Şimdi 3 zincir. 1, 2, 3. Tığıma doluyorum. Bakın burada böyle bir yuva oluşturdum. Şimdi 3 zincirden sonra geriye doğru gelerek bu yuvanın içerisine girerek bakın bu kutucuğun içerisine girerek ilmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 2 çekerek. Tekrar tığıma doladım. Aynı noktaya gelip 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın 3 tane trabzanı ördük. Şimdi aralarda zincir vesaire yok. Direkt tığımıza doluyoruz. 3 tane trabzandan sonra ve sıradaki zincirden sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü zincirin arka kesik çizgisine battım. İlmek çıkardım ve ikili trabzan örüyorum. Bakın burada bir direk noktası oluşturduk. Şimdi burada yaptığımız gibi 3 tane trabzan dolduracağız geriye dönerek. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şimdi oluşturduğum bakın yuvaya geriye doğru gelerek bu boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığıma doluyorum. Bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve yine 1, 2, 3, 4. zincire batıp ilmek çıkarıp tekrar ikili trabzan örüyorum. Bakın hep model bu şekilde devam edecek. Sonra yine 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Oluşturduğum trabzanlı bakın yuvaya dönerek geriye doğru 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Bu kadar yeterli olsun. 3 tane model çalışalım. Modeli anlamak için yeterli. Tığıma doluyorum. Şimdi burada
Normal modeli örer gibi 1, 2, 3, dördüncü boşluğa batıyorum. İkili trabzanla sıramı tamamlıyorum. Şöyle görelim. İkili trabzanla sıramızı bitirdik. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Her defasında yukarı çıkarken 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zinciri çektikten sonra örgüyü ters çevirdim. Şimdi burada 3 trabzan, 3 zincirlik boşluklar var bakın. Şöyle tepe noktalar. Buraları kullanacağız. Bir sıra modeli uygulayacağız. Bir sıra zincirle geçişler yapacağız. Model 2 sıranın tekrarından oluşuyor. 5 zincirden sonra direkt geliyorum. 3 trabzan, 3 zincirlik geniş boşluğa batarak direkt ilmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Şimdi aralarda 3 zincir. 1, 2, 3. Bir sonraki modelin olduğu 3 trabzan ve 3 zincirlik boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar modelin bakın zincirli geniş boşluğuna batıp sık iğne örüyorum. Bitiş yaparken de zincirli noktadayken 2 zincir çekeceğiz. Tığıma doluyorum. Hemen buradaki bakın bu nokta için geçerli. Bu başlangıç olduğu için hemen şöyle bakın gelen trabzanları ördüğümüz şu zincirli ilk noktaya batıyorum. Ve buraya bir ikili trabzan örüyorum. Bunu sadece başlangıçta yapıyoruz bu noktayı. Şimdi yukarı sıralarda daha farklı olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip örgümü tekrar çeviriyorum. Hep ne demiştik? 5 zincirle dönüşler yapıyoruz. Şimdi bundan sonra çalışacağımız noktalar sık iğne noktaları olacak. Modeli normalde hep 4. zincire batarak çalışıyorduk. Şimdi ise artık sık iğne noktalarını kullanacağız. 5 zincirden sonra direkt tığıma doluyorum. Sık iğnenin olduğu boşluğa batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi ilk yuvamı oluşturdum. Şimdi birinci sırayı tekrar ediyoruz. Modelin birinci sırasını 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum ve geriye doğru giderek kutu boşluğuna batıp buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanı ördüm. Tığıma doluyorum ve geliyorum bir sonraki sık iğne noktasına. Buradaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bakın şöyle bir görüntü. Sonra tekrar 3 zincir. Tığıma doladım. Tekrar aynı bakın geriye doğru gelerek yuva içerisine batıp geniş boşluğa 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Tığıma doluyorum. Şimdi buradaki son sık iğne. Şimdi sık iğneye battım. Trabzan 1, 2, 3 zincir. Trabzandan sonra 3 zincir. Geriye doğru dönerek 3 tane trabzan dolduruyorum. 2 ve 3. Şimdi trabzanlı sırada modelin olduğu sırada zincir vesaire yok. Direkt tığıma doluyorum. Hemen burada 5 tane zincirimiz vardı. Bakın sıradaki zincirden sayıyorum. 1, 2, 3. zincire batacağız her defasında. Bakın 3. zincire battım. İlmek çıkardım. İkili trabzanımı ördüm. Şimdi zincirli sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve örgümü çevirdim. Şimdi yine modelin olduğu tepe noktalara batıyoruz. Direkt 5 zincirden sonra sık iğne. Aralar 3 zincir. Hemen modelin tepesine batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Modelin tepesine batıp sık iğne. Şimdi ne demiştim? Sadece başlangıçta bakın şu dip noktaya batmıştık. Buradaysa farklı olacak demiştim. Tek farklılık da yine 3. zincire batmak. Bundan sonra artık hep 3. zincire batacağız. Bitişte ne yapıyorduk? 2 zincir çekiyorduk. Tığımıza doladık. Hemen 1, 2, 3. zincire batarak buradaki 5 zincirlik boşluğun 3. zincirine batarak ikili trabzanlı sıramızı bitiriyoruz. Bundan sonra bakın sadece şu başlangıçta 2 zincir çekip buraya battık. Bundan sonra 5 zincir çekip modeli sık iğne noktalarına kuruyoruz burada tarif etmiş olduğum gibi. Sonra 5 zincirle dönüş yapıp modelin tepelerine sık iğneler örüyoruz. Aralarda 3 zincir var. Bitişte de 2 zincir trabzan. Şimdi tekrar 5 zincir çekip örgüyü çevireceğiz. Sık iğne noktasına batacağız. Yani şu modelli sırayı tekrar edeceğiz. Bundan sonra
Bu modelli ve zincirli sıra bakın. Sadece şu başlangıçta bir farklılık vardı. Kenarın düzgün düşmesi için o da. Şöyle göstereyim bakın. Model bu şekilde kendini tekrar ederek dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Gerçekten keyifli bir örnek. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.